güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün evlerimizi güzelleştiriyoruz. Hem de neyle biliyor musunuz? Evde böyle çokça biriken mama kavanozları, küçük reçel kavanozları var ya. İşte onları harika böyle mumluklara çeviriyoruz. Hem de böyle 20 dakikada, yarım saat içerisinde pıt diye yapabileceğiniz o kadar kolay bir model ki. Yani lafı fazla uzatmayayım. Hemen yapalım ki sonucu görelim diyorum. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. İşte kavanozumuzu öreceğimiz kılıf bu. Bakar mısınız? Başak şeklinde o kadar güzel gidiyor ki alt tarafından başlanıyor motif ve çabucak da bitiyor. Peki bunu hangi iple ördüm? Nakasolerle ördüm. Bakar mısınız şunun güzel renklerine? O kadar güzel renkleri var ki yani seçerken zorlanıyoruz. Dokusu inanılmaz çünkü %100 pamuk. Tam yazlık bir ip. İstediğiniz her şeyi örebilirsiniz, yazın gidebilecek. Bunda da bakar mısınız ne kadar güzel oturdu. Harika gösteriyor motifi. Bu renk yapmak isterseniz onun da kodunu söyleyeyim size, renk kodunu bu krem rengiyle 6944. Ama ben şimdi mavi renkle yapacağım. Şöyle çok güzel canlı bir mavi. Onun da renk kodu 11629. Peki kaç numara tığ kullanılıyor? Tığ işi yapacağız. 2 milimlik tığ kullanacağız. Çok güzel bir ip. Şişleden örmek isterseniz 2,5-3,5 numara şişle de çok güzel bluzlar örebilirsiniz. Şimdi bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka dediğimiz nedir? Parmağımıza 2 kere ipi doluyoruz. Tığımı da halkanın içerisinden geçiriyorum. Şöyle bir tane ilmeği çekiyorum. 3 tane zincir çekeceğim. Şöyle 1, 2 ve 3. Şimdi halkanın içerisine oluşturduğumuz halkanın içerisine 16 tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzan nasıl? Tığa ipi doluyorum. Halkanın içinden geçiriyorum. Bir tane daha ipimi çekiyorum. Ve 3 tane ilmek oluştu. Onları da 2-2 örüyorum. Bakın 2 tanesini birlikte ördüm. 2 tanesini daha birlikte örüyorum. Buna ikili trabzan deniyor. Şimdi bunun aynısından 16 tane aynı halkanın içerisine yapacağım. Şöyle 2-2 ilmekleri örüyorum. On 16 tane ikili trabzan yaptıktan sonra o 3 zincir çektiğimiz tepesine batıyoruz o zincirlerin olduğu deliğe ve birleştiriyorum. Halkamı tamamlamış oldum. Şimdi şu ilk attığım ipi çekiyorum. Hop, bakın ortası birleşiyor. Bunun için buna sihirli halka deniyor. Çok kolay bir şekilde yuvarlağı oluşturmuş oluyoruz. Çok güzel bir şekilde. Gerçekten bu sihirli halkayı çok seviyorum. Şimdi şu ipi de şurada örerken yürüteceğim. Hem kapatmış olacağım hem de gözükmeyecek o ipte. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane zincir çekiyoruz. Bir diğer sıraya geçmek için. 3 zinciri çektim. Ve her deliğe, bakın şurada delikleri görüyorsunuz. Tepelerinde delikler oluştu. Her deliğe ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine şöyle batıyorum deliğe. Bir tane ikili trabzan yapalım. Ve yine aynı deliğe bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu arada dediğim gibi ortadaki ipi de şöyle örerken içinden geçiriyorum ki hem ortası açılmasın hem de ip kaybolsun, orada gözükmesin diye. Bir tane deliğe 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra şimdi diğer yandaki deliğe yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her deliğe 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her deliğe 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra ikinci sırayı da bitiriyoruz. Şu tepeye batıyoruz ve bitiriyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde tabanını oluşturmuş olduk. Şurada da gördüğünüz gibi. Benim kullandığım mama kapları küçük olduğu için, yani kullanacağımız mama kapları küçük olduğu için bu yeterli. Ama daha büyük bir şey yapacaksanız bir 3. sıraya daha ihtiyacınız olur. Onda da ne yapacaksınız? Bir 3. sıraya geçmek için yine 3 zincir atın. Bir tane deliğe bir tane ikili trabzan, diğerine 2 tane ikili trabzan yapın. Yani bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yaparak 3. bir sırada daha büyük bir taban elde edebilirsiniz. Şimdi geldik şu halkalara, şu geçiş bölümüne. Onun için de ne yapıyoruz?
3 tane zincir çekiyoruz. Diğer bir sıraya geçebilmek için. Ve 3 zincirin üzerine 3 zincir daha atıyorum. Yani toplamda 6 zincir atıyorum. Şimdi bunun deliği de dahil olmak üzere şöyle 4 tane sayıyorum. Yani şurada bakın 1, 2, 3 ve 4. deliğe şöyle batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir tane ikili trabzanı yapalım. Yine aynı deliğe bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu delikte dahil olmak üzere 4. deliğe yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi hep sonuna kadar aynı şeyi yapacağım. 3 zincir çekeceğim. 4. deliğe 2 tane ikili trabzan yapacağım. Ve o geçişleri yapacağım. Çok güzel oluyor. Çok da kolay oluyor gördüğünüz gibi. İşte sonuncuyu da yaptım ve 3 tane zincir çektim. Yine dördüncüye, sonuncuya artık yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şu tepeden artık sabitliyorum. Ve harika deliklerimiz oluştu, bakın çok güzel görünüyor. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyoruz. Diğer bir sıraya geçiyoruz. Oluşturmuş olduğumuz deliklerin içerisine, bakın deliklerin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum araya. Yine aynı deliğe 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkinciyi de yapalım. Şu an nereye yapıyoruz? Bakın gayet güzel. Şuradaki hani VV dediğim o başak kısımlarını yapıyoruz. Gördünüz mü? Şimdi diğer deliğe yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. İkinciyi de yapalım. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı deliğe 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum direkt. Bakın çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor beyler. Direkt yanına geçiyorum. Yine 2 tane ikili trabzan. Sadece şöyle 2 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra aralarına 2 zincir çekiyorum. Ve yine aynı deliğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her deliğe aynı işlemi yapacağız. Sonuna kadar aynı. İşte her birime ikişer ikili trabzan yaptık. Araya 2 zincir çektik. Ve bir tane daha ikili trabzan yaptık. Şimdi tepeden birleştirdim. Ve diğer bir sıraya geçiyorum. Onun için 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi yapmış olduğum her bir başağın ortasına, gördünüz mü şu V'lerdeki deliklerin tam ortasına yine aynı işlemi yapıyorum. 2 tane ikili trabzan. Şöyle batıyorum. İkili trabzan, ikinciyi de yapıyorum. Araya 2 tane zincir. Ve yine aynı deliğe 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz her sırada. Hem çok kolay hem de çok çabuk oluyor bakın. Şimdi diğer, bakın V'nin o başağın tam ortasındaki deliğe geçiyoruz. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece hem kılıfımız biraz daha toparlanmış oluyor. Hem de başaklar daha ortaya çıkıyor. Araya 2 zincir. Yine aynı deliğe 2 tane ikili trabzan.
Her deliğe aynısını yapıyorum. Bakın 2 tane başak üst üste gelmiş oldu. Ne kadar yapacağız bunu? Kavanozun uzunluğu kadar yapacağız. İşte bakın kılıf toparlanmaya başladı. Yine şöyle tepeden birleştiriyorum. Diğer bir 3. sıraya geçiyorum. Bakın 2 tane yapmış olduk başak. Yine 3.'ye geçebilmek için 3 tane zincir çekiyorum. Yine tam başakların ortasındaki deliğe 2 tane ikili trabzan. Şöyle birinciyi yaptık. İkinciyi de yapalım. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine aynı deliğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir başağın ortasına aynı işlemi yapıyorum. Ta ki kavanozumun uzunluğu kadar. İşte son sırayı da ördüm. Şuradaki başakların deliklerini saydığınızda 4 tane başak yapmış oldum. Mama kavanozunun büyüklüğü için. Şöyle geçiriyorum bakın. Bunun esneyeceğini de düşünün. Bakın şöyle bayağı bir esniyor. Yani tam böyle ucu ucuna yapmayın. Şöyle biraz kısa yapıyoruz. Çünkü esnemesini ve genişlemesini tam oturmasını istiyoruz deliklerin. Şimdi toplayacağım. 3 tane zincir çektim. Diğer bir sıraya geçebilmek için ağzını küçülteceğiz. Şuradaki gibi tam oturmasını sağlayacağız. Onun için ne yapıyorum? 3 zincir çektikten sonra her bir başağın deliğine 3 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle birinciyi yapıyorum. Yine aynı deliğe ikinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Ve diğer deliğe geçiyorum. Her deliğe 3 tane sık iğne yapıyorum. Böylece kılıfımı iyice çok düzgün bir şekilde toparlamış oluyorum. İşte bakın çok güzel toparlandı. Şöyle birleştiriyorum. Gayet güzel toplandı. Şimdi şöyle kılıfı geçiriyorum. İsterseniz bunun üzerinde de devam edebilirsiniz. Ama hala gevşek, çok rahat giriyor. O yüzden bir sıra daha geçeceğim. Onun için ne yapıyorum? Şimdi her bir deliğe bir sık iğne yapıyorum. Şöyle. Sonuna kadar her bir deliğe bir sık iğne yapıyorum. Çok güzel bir şekilde ağız kısmını topluyorum. Bir sıra daha sık iğne yaptım. Şimdi artık kavanoza geçiriyorum. Çünkü daha sonra çok zorlaşacak geçirmesi. Şöyle rahatken geçiriyorum. Ve tam bir şekilde oturabilmesi için, iyice sıkabilmek için kavanozun üzerinde örüyorum. Aynı buradaki ağzında olduğu gibi. Bakın şöyle iyice çekin. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde oturdu. Gayet güzel bir şekilde gerildi. Şimdi kavanozla beraber örüyoruz. Şimdi şu ağız kısmını kapatacak kadar şöyle sürekli sık iğne örüyoruz. Her deliğe bir sık iğne örüyoruz. İşte tamamen kavanozun ağzına oturdu. Artık bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi kılıf çok güzel bir şekilde, hiç oynamayacak şekilde kavanozla bütünleşti. Şöyle ipimi de çekiyorum. Sabitliyorum. Şu ipi de arkadan da geçirdik mi hiçbir yerde ip kalıntısı da kalmıyor. Çok güzel bir şekilde mumla basit bir kavanoz dönüşüyor. İşte bomboş duran kavanozları böyle harika mumluklar haline getirmek bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.